Evet arkadaşlar, devam ediyoruz Price Action eğitim serimizi. Başlıktan da göreceğiniz üzere Price Action temel besin öğeleri nasıl insanoğlunun da yaşaması, sağlıklı yaşaması, gelişmesi, hayatını sağlıklı şekilde devam ettirebilmesi için temel besin öğeleri var ise aynı şekilde de Price Action içinde kullanılan, Price Action'ın okumasında kullanılan, trade'de kullanılan ve başarılı bir trade sonucu, pozitif bir sonuç elde edebilmek adına Price Action'ın da belli başlı temel besin öğeleri vardır arkadaşlar. Videomuzun devamında bunları size tek tek anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki her trade'in başarılı olması için, her trader'ın başarılı olması için bazı önemli unsurları, price action adı altında bazı önemli unsurları yerine getirmiş olması lazım. Her videomda anlattığım üzere, gördüğünüz üzere mesela hani örneğin bu birinci koşul bunu yapmamız gerekir, bu ikinci koşul bunu yapmamız gerekir şeklinde bu eğitim serisinde de ben bunları bir araya getirdim. Yani price action'ı oluşturan temel besin öğeleri nelerdir bunlara bakacağız. Siz de bu videodan sonra bu öğelerden en az 3'ünü e, hatırlayacak olursanız ben sürekli bir 3 kriter koşulunu ararım her zaman. 3 kriter koşulu benim yanımda olmadığı sürece o işleme girmem. Takip ederim e, ve sonucunu da notumu alırım, analiz ederim. Bir sonraki trade'lerimde onu kullanırım. Dolayısıyla siz de bundan sonra bu videoyu izledikten sonra bu price action temel besin öğelerini mutlaka ama mutlaka yerine getirmeden işleme ne yapmayacaksınız? Girmeyeceksiniz arkadaşlar. Evet, gelin birlikte bakalım neymiş bu temel besin öğeleri. Birinci konumuz arkadaşlar trend. Yani price action'da trend olmadan, trend tespiti yapmadan hiçbir zaman işleme girmiyoruz. Nedir bu trend? Önceki bölümlerde de Price Action eğitim setinin önceki bölümlerinde de gösterdiğim üzere yüksek üst yüksek alt yani higher high higher low yani yukarı impulse ve retracement dediğimiz geri dönüşler bu bize neyi gösteriyordu? Alış trendini. Dolayısıyla böyle bir e, hareketin varlığından sonra biz alışa girmeliyiz. Yani yüksek üst, yüksek alt oluşumundan sonra biz alış trendinde olmalıyız. Satış trendinde değil. Satış trendinde ise nasıldı? Düşük üst, düşük alt senkronunu yakaladığımız vakit biz satış pozisyonunda olmalıyız. Birinci benim en dikkat ettiğim konulardan birisi besin maddeleri diyelim trend arkadaşlar. İkincisi destek direnç bölgeleri. Nedir bu destek direnç bölgeleri? Hepiniz artık yakından tanıyorsunuz. Fiyatın iki veya daha fazla kez üst bölgeye, direnç bölgesine ya da alt bölgeye, destek bölgelerine dokunması bizlere bazı destek ve direnç bölgeleri bir direnç veya destek oluşturduğunu görüyoruz ve bu bölgelerde tespiti, bu bölgelerde uzman olmanız, master yapmanız e, price action'ı uygularken ve ben özellikle ciddi bir ben bunu uygularken ciddi bir fayda sağlıyor arkadaşlar. Üçüncüsü ise mum formasyonları. Mum formasyonlarında da mum formasyonları neden çalışmaz adlı videomda da mumun pozisyonuna göre, trendin durumuna göre, trenddeki önemli noktalara göre e, mum formasyonlarını nasıl uygulamamız gerektiğini, benim de favori olan exhaustion dediğimiz yani pin bar mumunun nasıl konumlandırdığımı, bu konumlandırmanın ne kadar faydalı, nasıl faydalı olduğunu videomda da anlattığım üzere bu price action'ın temel besin öğeleri içerisinde de bu konuyu ilk üçün içine almış oldum arkadaşlar. Bir diğer konu ise hareketli ortalamalar. Hareketli ortalamalar, hareketli üstsel ortalamalar da olabilir. Tamamen sizin trendi nasıl takip etmeniz gerektiği, nasıl dokunuşlar yaptığı önemli olması adına ya da trendde oturtması adına bu hareketli ortalamaların oturması adına sizin kullanabileceğiniz size destek olabilecek, işlem açmada destek olabilecek, işlemi pozitif kapatmada destek olacak
bir besin öğesi olarak görüyorum arkadaşlar. Beşinci konu Fibonacci. 5 ve 6'da Fibonacci'yi kullanan, Fibonacci'de iyi olan arkadaşlarımı pek yabana atmak istemedim açıkçası. Price Action'ında Fibonacci'nin bu önemli noktalarını bunu da tespit etmek, bunu da görmek, bunu da uygulamak önem taşır. Bunu da Fibonacci'yi de iyi biliyorsanız, iyi bir Fibonacci tradersanız bu da size mutlaka ama mutlaka destek olacaktır. Altıncısı ise indikatörler. Diyeceksiniz ki hocam indikatörlerden bahsediyorsunuz. Yani indikatörler tabii ki indikatörler ben kullanmıyorum desem de sizin kullanmayacağınız anlamına gelmiyor. Fiyatı okuduğunuz zaman fiyatın geçmişini, hikayesini bildiğiniz zaman indikatörler size tabii ki fayda sağlayacaktır. Çünkü indikatörlere ne zaman dur demeniz gerektiğini biliyor olacaksınız arkadaşlar. Tamam. Yani bu 6 şıktan ben ilk üçünü trend, destek ve dirençler, mum formasyonları olarak gördüm arkadaşlar. Mum formasyonlarında hani çok çeşitli mum tipleri olduğu için formasyonları çok kafanızı yine karıştırmak istemiyorum. Kısa bir hatırlatma yapacak olursam. Mumun gövdesi size e, önemli ölçüde bir volümden bahseder. Mum trend yönünüzü öncelikle bir trend aşağı yönlü bir trendde sert kırmızı mum ya da artık hangi renk kullanıyorsanız aşağı düşüş bir mum tespit ettiğinizde trendin devamlılığından big boyların yine eğitim serimizin ilk iki videosunda görmüş olduğunuz büyük oyuncuların varlığından da söz ediyor olabileceğiz arkadaşlar. Hareketli ortalamalar yine 4'teki dediğim gibi tamamen size kalmış. 5 Fibonacci ve indikatörler. Benim sizden ricam benim burada atladığım ya da sizin kullandığınız, başarılı olduğunuz bir konu varsa alta yazın arkadaşlar. Ben işte bunu kullanıyorum. Sebebi bu. Burada şekilde başarılı oluyor. Güzel bir orada sohbet edebiliriz. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu temel besin öğelerine isterseniz gelin bir de e, chartta bakalım. USD Japon yeni 4 saatlik zaman dilimini açtım. Dilerseniz bir önceki eğitim konularına da bu chart üzerinden örnekler vereyim. Aynı zamanda da yine bu eğitim konumuzu da bu chart üstünde görmüş olalım. USD Japon yeni 4 saatlik zaman dilimi benim üst zaman dilimim. Burada bir trend tespiti yapacağım. Değil mi? İşleme girmek istiyorum. İşlem almak istiyorum. Ama trend öncelikle price action temel besin öğelerinden ilki trend hangi yöne? O yönde devam etmek için bunun tespitini yapmam gerekiyor. Ben bir üst zaman diliminde öncelikle trend tespiti yapıyorum. Sonra trade ettiğim zaman dilimi olan 1 saatliğe geçiyorum arkadaşlar. Yani 1 saatlik trade ettiğim zaman dilimi bir üst zaman dilimimde 4 saatlik oluyor. Dolayısıyla 4 saatlikteyim ve trend yapacağım. Şimdi trend tespiti yapacağım. Şimdi dikkat edecek olursanız arkadaşlar burada hemen bir düşük üst mevcut. Bir öncekine kıyasla. Hemen altında da yine bir düşük üst görüyorum. Burada da düşük alt mevcut. Hemen bunu da yazalım. Devam ettirdiğim vakit tekrar yine bir düşük üst görüyorum. Buraya arkadaşlar düşük alt diyebilir miyim? Bir önceki videolardan hatırlayacaksınız. Hayır. Sadece alt olacak. Çünkü bir öncekine kıyasla düşük değil. Dolayısıyla düşük üst, düşük alt bana neyi söylüyor arkadaşlar? Düşüş trendinden bahsediyor değil mi? Dolayısıyla trendimiz düşük. Price action temel besin öğelerinden ilki olan trendi tespit etmiş oldum. Şimdi şu bölgeye bakacağım arkadaşlar. İkincisi neydi arkadaşlar? Destek direnç bölgesi. Destek direnç bölgelerinde 2 veya daha fazla neydi? Dokunmaları tespit ediyordum arkadaşlar. Şöyle yapacak olursam eğer, tespit edecek olursak. Evet.
destek direnci de çizmiş oldum arkadaşlar, değil mi? Yani üst zaman dilimimde trendi tespit ettim. Trade ettiğiniz zaman diliminde de arkadaşlar trend tespiti yapmanız gerekir. Ama bir üst zaman diliminizdeki trende göre bunu zayıflığına ya da güçlülüğüne göre işlemi alırsınız. Bu benim Pro Price Action video setimde de, eğitim serisinde de bunu nasıl uygulayacağınız var. Ama ancak şu anda bu düzeydeki olan arkadaşlarım için bu video üzerinden gidecek olursak üst zaman diliminde trend tespiti ve destek dirençlere de bakıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şu anda ben üst zaman diliminde trendi tespit ettim. Destek direncimi yazdım. Şu anda benim üçüncü unsurum nedir? Mum formasyonu. Ben artık burada bir satışa gireceğim. Trade ettiğim zaman dilimine dönüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda biliyorum ki benim trendim nedir? Satış trendi. Yani düşüş trendi. Şöyle bir koyuyorum. Destek direncim de böyle. Bir üst zaman dilimindeki destek direnç bölgeleri benim için her zaman önemlidir. Şimdi trade ettiğim zaman dilimindeyim. Satış alacağım. Buraya kadar artık biliyoruz. Peki şimdi burada gördüğünüz üzere arkadaşlar ne yapmış? Yüksek üst yapmış. Ne yapmış? Yüksek alt. Yüksek alt devam ediyor. Burada ne yapmış? Üst yapmış. İlk eğitim konularına gidiyorum arkadaşlar. Burada nedir? Yüksek üst. Burada nedir? Yüksek üst diyebilir miyim ben buna? Soru işareti. Burada fake bir hareket var. Değil mi? Üst zaman dilimlerinde fitil oluşturan bir hareket. Ben buna üst diyeceğim. Yüksek üst demeyeceğim. Şimdi yüksek üst, yüksek alt. Yine trend tespiti yapıyorum aslında arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama benim ana trendim düşüş trendi olduğu için ben burada düşüş işlemi açacağım. Dolayısıyla alış trendinin bitmesini bekleyeceğim. Neydi kurallarımızdan bir tanesi? Yüksek üst ve yüksek altın bitip düşük üst ve düşük alta geçişiydi. Buradaki ilk sinyalim ne oluyor arkadaşlar benim? Şöyle bir baktığınız zaman yine burada alt göreceğiz değil mi? Yüksek alt yok ama bir önceki altla eşit diyebilirim. Ancak şurayı tespit ettiğiniz zaman arkadaşlar şu bölgeye baktığınız zaman isterseniz şu bölgeye baktığınız zaman burada ben ilk defa bir e, düşük üst sinyali alıyorum. Ne demiştim? Alıyorum. Ne demiştim videolarda? Düşük üst sinyalin ilk sinyali yakaladığınız zaman %50 işleme girme olasılığınız, şansınız vardır. Burada da tespit ettiğimiz üzere ilk düşük üst bize sinyali veriyor. Dolayısıyla ilk düşük üstü yakaladığım için bu bölgeyle şu bölgeyle isterseniz temizleyeyim arkadaşlar. Şu bölgeyle şu bölge açıkçası bana bu trendin artık buradan çıkan trendin zayıfladığını ve artık ana trendin yavaş yavaş döneceği ihtimalini artırdığını söylüyor. Dolayısıyla düşük üst kırıldığı zaman, düşük üste geçildiği zaman arkadaşlar ben bir pullback arkası tekrar burada satış işlemi alabilirim. Burada da tekrar bizim üçüncü konumuz olan mum formasyonları devreye giriyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada açık ve net benim yükseliş trendim bitip düşüş trendimi başladı. Tespit ettiğim andan itibaren mum formasyonları benim için de artık önem kazanıyor. Burada engulfing mumu görüyorum. Görmek üzere olduğunuz gibi şöyle şu şekilde bir engulfing mum bana artık yavaş yavaş trendin satışa geçtiğini, burada tecrübelerinize ve bilgilerinize göre giriş yapabileceğiniz üzere aynı şekilde bu kırılımın gerçekleşmesinin ardından ilk pullback'te de burada da bir satış fırsatı arayabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunlara isterseniz yine konumuz olan hareketli ortalamaları da koyalım istiyorum. Moving average dersem exponential yani üsteli kullanabiliriz. Burada sorun değil. Birinci hareketli ortalamamı arkadaşlar 20 tutuyorum. İkinci hareketli ortalamamı 50 tutacağım. Üçüncü hareketli ortalamamı ise 100 yapabilirim. Dolayısıyla bakın benim
işlemim yüksek üst ve yüksek altın nasıl okuduğumdan ötürü yüksek üst ve yüksek altın bittiği, düşük üst ve düşük altın başladığı bölgede de zaten görüyorsunuz hareketli ortalamaların altında kalmaya başlıyor mumlar. Dolayısıyla da mum konfirmasyonuyla, yani birincisi trend konfirmasyonu, destek ve direnç bölgesi, arkasından e, bir alt zaman diliminde üst trendin kırılıp aşağıya dönmesi, mum formasyonu konfirmasyonu, aynı zamanda da hareketli ortalamalarında konfirmesini alarak arkadaşlar e, ne yapıyorum? Ben işleme giriş şansımı daha da fazla artırıyorum. İstiyorsanız bir de Fibonacci retracement çekecek olursak, şöyle bir çekecek olursak, bakın neredeyse %50 e, retracement Fibonacci bölgesine yaklaştığını da görüyorum. Ciddi anlamda bana konfirme vermiş trend ve tam anlamıyla da burada işleme giren bir trader, şurada işleme giren bir trader, şuraya kadar oldukça güzel bir risk reward'la, eğer bu bölgeye stop loss ya da bu bölgeye stop loss koyduğunuzda şöyle baktığınız vakit neredeyse 1'e 1, 1'e 2 kar oranıyla güzel de bir işlem olmuş arkadaşlar. Tamam. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir önceki konuları da içine alarak anlatmaya çalıştım. Bu bölümü de göstermiş oldum. Tekrar bir sonraki bölümde arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.